Selamlar herkese, kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Filiz ben. Bir süredir haftalık vloglara ara vermiştim. Fırsat bulup sizler için hazırladım. Bu hafta bu güzel burgulu haroşa tulumu hazırladım. 1 yaş ölçülerinde. Yapımını yine videonun sonuna ekleyeceğim. Baştan sona anlatımı mevcut. Tıklayıp siz de rahatlıkla örebilirsiniz. Videodaki sayılar da 1 yaşa uygun. Şöyle kısaca özet geçmek istiyorum. Modelimize paça kısmından başlıyoruz. Sonrasında gördüğünüz gibi tekli burgumuz var. Ardından haroşa. Sonrasında beden kısmı, tekrar burgu. Askılarımızda burgu. Arkası da yine aynı şekilde. Çok şık bir tulum. İster erkek ister kız bebeğe uygulayabilirsiniz. Bu modele ben sipariş üzerine bir de patik ekledim. Şimdi sizlere bu patiğin de yapımını baştan sona anlatacağım. Benim gibi siz de örüp takımlayabilirsiniz. Patik ve tulum için toplamda 3 yumak yeterli oluyor. Şiş numaram 3,5. İpim orta kalınlıkta anti peeling özellikle bambu karışımlı bir ip. Renk numarası da 138. Patiğe taban kısmından başlıyoruz. Ardından artırmalar ile taban kısmını büyütüp bu kısma geçiyoruz. Patiğimizin ön kısmı ve burgu kısmı var. Toplamda bir 4 aşamadan oluşuyor. Son olarak da bağcık çalışmamızı yapacağız. Klasik ilmek atma tekniğini kullanarak şişime 34 ilmek attım. Bu 34 ilmeği bir sıra haroşa örüyoruz. İlmeklerimi tamamladım. Ön yüze geçtim. İlk defa bu çalışmayı yapanlar işaret yanlarında bulundururlarsa daha iyi olur. Şöyle ilk ilmeğimi alıyorum. Şimdi basit bir şekilde tabanı oluşturacağız. İlk ilmeği aldık. Birinci sırada bir ilmek. Artırmamızı yaptık. Sonrasında 15 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 ilmeğimiz artırma kısmının bitimine kadar her iki tarafta sabit kalacak. 15 ilmeği ördük. Bu şekilde gizli artırmamı yapıyorum. Orta kısımda 2 ilmeğim var. Dilerseniz bu kısma işaret takabilirsiniz. 2 ilmeği ördüm. Tekrar artırmamı yaptım. Diğer kenarda da bir 15 ilmek örüyorum. ...15 ilmek ördüm. Bir ilmeğim kaldı. Artırmamı yapıyorum. Kalan bir ilmeğimi örüp ilk artırma sırasını tamamlamış oluyorum ve arka yüze geçtim. Sıra başlarında her zaman ipimizi arkaya atıyoruz bu şekilde ve ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Artırmış olduğumuz bu ilmekleri de şöyle çapraz bir şekilde şişimi geçiriyorum ve ördüm. Arka yüzde artırdığımız ilmekler de bu şekilde örülüyor.
Diğer artırma ilmeğini de tekrar göstermek istiyorum. Şöyle çapraz şişimi geçirdim ve ördüm. Ortada 2 ilmeğim vardı. Onları ördüm ve diğer yanından artırmıştım. Onu da örüyorum. Evet, artırdığım ilmek, bunu da ördüm ve kalan bir ilmeğimi ön yüze geçtim. İkinci artırma sırasındayız. İkinci artırma sırasında 2 ilmek örerek başlıyoruz. Baştaki ilmeğimi her zaman örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi ördüm ve artırmamı yaptım. 15 ilmek örüyorum. Orta kısma geldim. Bakın, bir önceki artırmış olduğum ilmek. İşte bu tam 15 ilmeğin bitimine ve başlangıcına dilerseniz işaret takarsanız bir kaydırma olmaz. Şöyle artırmamı yapıyorum 15. ilmekten sonra. Her iki tarafta birer ilmek artırmıştık. Ortada 2 ilmeğimiz vardı bir önceki sırada. Şimdi 4 ilmek oldu. Bunları örüyorum. Artırmamı yapıyorum ve 15 ilmeği örüyorum. Evet, sıra sonunda 2 ilmeğim kaldı. 15 ilmeği ördüm. Artırmamı yapıyorum ve kalan 2 ilmeği ördüm. Arka yüze geçtim. Arka yüzde bir işlemimiz yok arkadaşlar. Video uzamasın diye burayı kısa tutacağım. Her ön yüzü anlatacağım devamında. Şöyle 2 ilmeğimi arka yüzde ördüm ve artırdığım ilmeği de yine bu şekilde örüyorum. Arka yüzü tamamlayalım. Bu sırayı ön yüze geçelim. Ön yüzdeyim. 3. artırma sıramızdayız. Baştaki ilmeği yine örmeden aldım. Bunu da sayarak 1, 2, 3 ilmek ördüm. 3. artırma sırasında 3 ilmek örerek başlıyoruz. Artırmamı yaptım. 15 ilmeği örüyorum. ilmeği ördüm. Artırmamı yapıyorum. Orta kısımda 6 ilmeğim olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmeği ördüm. Artırmamı yapıyorum. 15 ilmeği örüyorum. ilmek ördüm. Tekrar artırmamı yapıyorum. Kalan 3 ilmeği örüyorum. 3. sırayı da tamamladık. Arka yüzü örelim. Ön yüzdeyim. 4. artırma sırasında ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bunu da sayarak 4 ilmek örüyorum. Artırmamı yaptım. 15 ilmek örüyorum. ilmeği ördüm. Artırmamı yapıyorum. Orta kısımda 8 ilmeğimiz var. Bunları örelim. Artırmamı yapıyorum. Tekrar bir 15 ilmek.
artırmamı yaptım. Kalan 4 ilmeğimi örüyorum. 4. artırma sırası da tamamlandı. Arka yüzü örelim. Ön yüzde 5. ve son artırma sırasındayım. 1 2 3 4 5 ilmek ördüm. Artırmamı yapıyorum. 15 ilmek örüyorum. ...15 ilmeği ördüm. Artırmamı yapıyorum. Bu kez 10 ilmeğim var. Orta kısımdaki 10 ilmeği ördüm. Tekrar artırmamı yapıyorum. Ve 15 ilmeği örüyorum. ...15 ilmeği ördüm. Artırmamı yaptım. Kalan 5 ilmeği örüyorum. Arka yüzü örüp ön yüze geçelim arkadaşlar. Ön yüzdeyim. Artırma kısmını tamamladık. Şöyle bir sayalım. 1 2 3 4 5 6 sıra haroşa çizgimiz oluştu. Şişimizde de toplamda 54 ilmeğimiz var. Örgümüzün devamında bu kısma geçiyoruz. Bir 6 haroşa çizgisi daha öreceğiz. Toplamda bu kısmı 12 haroşa çizgisine tamamlayacağız. Bir 6 haroşa çizgisi daha örüp bu kısmı 12 haroşa çizgisine tamamladım. Şimdi ayrımlara geçiyoruz. Patiğimizin ön kısmını yapacağız. 22 ilmek örelim. ilmek ördüm. Ön kısımda 10 ilmek ayırıyoruz. Diğer kenarda da 22 ilmeğimiz kalıyor. 10 ilmeği örerek başlayalım bu kısma. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 10. ilmekle bu kenardan bir ilmeği birlikte ters örerek bu kısımda bir ilmek eksiltmiş oluyoruz. Her sıra sonunda ilmek eksilteceğiz. Ön yüzde 2 ilmeği birlikte ters örerek bir ilmek eksilttik. Bu kısımdan geri dönüyoruz. Sadece bu ön kısmı örerek devam edeceğiz. Baştaki ilmeği yine örmeden aldım. Onu da sayarak devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 10. ilmekle bu kenardan bir ilmek alıyorum. Bu kez arka yüzde 2 ilmeği birlikte düz örerek kesiyoruz. Şöyle bakın, tam bu kısımdan şişimi geçiriyorum, düz ördüm. Arka yüzde düz örerek kesiyoruz, ön yüzde ters örerek. Buradan ön yüze geçtim. İlk ilmeği örmeden aldım. Devam ediyorum. Dokuz ilmeği ördüm. 10. ilmek ve kenar kısımdan bir ilmek ekleyip bir ilmek daha kesiyorum. Bu şekilde kesmiş oldum. Her sıra sonunda bu kısımda ilmek kesiyoruz. Ön yüzde ters örerek, arka yüzde de 2 ilmeği birlikte düz örerek.
Örgümü arka yüze çevirdim. Yine baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Onu da sayarak 9 ilmek örüyorum. Onuncu ilmeğin yanına kenar kısımdan bir ilmek ekliyorum. Arka yüzde 2 ilmeği birlikte düz örerek kestim. Örgümü ön yüze çevirdim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 9 ilmek örüyorum. Onuncu ilmeğim ve kenardan bir ilmek ekliyorum ön yüzde. Birlikte ters örerek kesiyorum. Burada yaptığımız işlemin nedeni şöyle bakın. Kenar kısımda düzgün bir hat elde ediyoruz. Bu şekilde kesme işlemine devam edeceğiz. Ta ki her iki kenarda 13 ilmeğimiz kalana kadar. Patiğin ön kısmının kesme işlemini tamamladım. Son olarak arka yüzde kestim. Buradan geri döndüm. Bu kısma başlamadan önce bu sırayı örerek gelmiştik. Şimdi burayı tamamlayacağım, bu sırayı. Bu 10 ilmeği örelim. Şimdi bu kısımda da bir işlem yapacağız. Şöyle 10. ilmeği de ördüm. Burayı direkt örersek bu kısımda şöyle bir boşluk olacak. Burada bir püf noktası var. Şöyle gördüğünüz gibi bu üstte duran ilmeği çekiyorum. Sol şişe aldım. Sıradaki ilmek ile ikisini birlikte haroşa ördüm. Bakın bu kısım toparlandı. Bir boşluk oluşmadan sırayı tamamlayalım. Bu kısım tamamlanmış oldu. Şimdi arka yüzde bu kısma gelelim. Orayı da göstereceğim. Arka yüzdeyim. 10. ilmeğimi de ördüm. Bakın burada da bu kısımdaki ilmeği çekiyorum. Şöyle tam ortadaki sol şişimi aldım ve ikisini birlikte ördüm. Buradaki boşluğu da kapatmış olduk. Sırayı tamamlıyorum. Bu arada toplamda şişimizde 13, 13, 10, 36 ilmeğimiz var. Bunu da belirtmek istedim. Ön kısım tamamlandıktan sonra ilk haroşa çizgimiz bu kısımda oluştu. Bir çizgi daha oluşturalım. Ön yüzde bir, arka yüzde bir sıra daha örelim. Ön yüzdeyim. Patiğimizin ön kısmından sonra iki haroşa çizgimiz oluştu. Öreceğimiz bu sırada bağcık için ajur yuvaları oluşturacağız. İlk ilmeğimi yine örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. Bir doladım. Ve 2 ilmeği birlikte örerek kestim. 2 ilmek örüyorum arada. İşlemi tekrarlıyorum. Doladım. Bir kestim. Arada 2 ilmek. Bir dola. Bir kez. 2 ilmek ör. Bir dola. Bir kez. 2 ilmek ör şeklinde bu kısmı tamamlayalım. Ve sonda şöyle doluyorum ilmeğimi, kalan 2 ilmeği de birlikte örerek kesmiş oluyorum. Arka yüze çevirip tüm ilmeklerimi haroşa örüyorum. Yine bu ajur kısımdan sonra da bir iki haroşa çizgisi daha oluşturduktan sonra burgu kısmına geçiyor olacağız. Ajurdan sonra iki haroşa çizgimiz oluştu. Öreceğimiz bu sırada burgu kısmına geçiyoruz. Burgularımız 6 düz ilmekten oluşuyor. Aralarda da ikişer ters ilmeğimiz var. Burgular için 36 ilmeğimiz yeterli gelmiyor. Onun için de öreceğimiz ve kurulumunu yapacağımız bu sırada ilmek artırış da yapacağız. Bu şekilde modelimize uygulayacağız. Başlayalım.
Şöyle baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğim ters. Sonrasında 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. 5. ilmeği 2 kere örüyoruz. Bir düz ördüm. Arkadan şişimi geçirdim, tekrar düz ördüm. Bu şekilde bir artırım yapmış olduk bu kısımda ve 6 düze tamamladık. Sırada ters ilmeğimizi 2 kez öreceğiz. Bunu bir kez yapıyoruz. Bu şekilde denk geliyor. İlmeğimi ters ördüm. Onun da alttan şişimi geçirip ipimi öne aldım. Aynı ilmeği 2 kez örmüş oldum. 2 tersim oluştu. 1, 2, 3, 4 düz. 5.'yi 2 kez örüyoruz. 5, tekrar şişimi geçirdim. Bu şekilde düz ördüm ve 6. Arada 2 ters örüyorum. Düz ilmeğe geçtim. 1, 2, 3, 4, 5.'yi ördüm. Tekrar şişimi bu şekilde geçiriyorum ve bir kez daha düz ördüm. 6'ya tamamladım. 1, 2 ters, düz kısma burguya geçtim. 1, 2, 3, 4, 4 düz ördüm. 5.'yi örüyorum. Hatta bu şekilde şişinizden de çıkarmayabilirsiniz bu ilmeği. Şöyle yandan bir kez daha örüyorum düz. 1, 2 ters, 1, 2, 3, 4 düz ördüm. 5.'yi ördüm ve tekrar bir kez daha ördüm. 6'ya tamamladım. Kenarda da 2 ters ilmeğim kaldı. Bunları örüyorum. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5 burgumuz var. Arka yüze geçiyoruz. Yine sıra başında ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Sıradaki ilmeğimiz düz. 6 tersimiz var. Altı tersi ördüm. Arada 2 düz. 6 ters 2 düz şeklinde devam ediyorum. Zaten gördüğünüz gibi bakın, düz ilmeklerimiz belirgin. Ters ilmeklerimiz de aynı şekilde. Tersleri ters, düzleri düz örüyoruz bu sırada. Kalan bir ilmeğimi de ördüm ve ön yüze geçtim. Burguları yapıyoruz. Yine baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi ters ördüm. 3 ilmeğimi bu şekilde boşa çıkarıyorum. Diğer 3 ilmeği de şişime aldım. Boşa çıkardığım ilmekleri sol şişime aldım ve diğer ilmekleri tekrar aktarıyorum. İlmekleri düz örüyorum. Aradaki 2 tersimi ördüm. Tekrar işlemi yapıyorum. 3 ilmeği boşa çıkarıyorum. Diğer 3 ilmeği sağ şişe aktardım. Sol şişe boşa çıkarmış olduğum ilmekleri tekrar alıyorum ve diğer ilmekleri aktarıyorum. Düz örüyorum. Tekli burgu olduğu için sadece çaprazlama yapıyoruz bu şekilde ilmeklerimizi. Arada 2 ters, bir kez daha burguyu göstermek istiyorum. 3 ilmeği boşa çıkardım. 3 ilmeği şişime aldım. Çıkardığım ilmekleri sol şişe alıyorum ve tekrar aktardım ve düz ördüm.
Kalan ters ilmeklerimi örüyorum ve sırayı tamamladım. Eğer bu kısımda ilmek kaçırmaktan korkuyorsanız, bu işlemi ilk kez deniyorsanız yedek bir şişten, çengelli iğneden veya bu kısımda kullanılan aparatlardan yardım alabilirsiniz. Arka yüz yine aynı şekilde devam ediyor. 2 düz 6 ters şeklinde ilmeklerimizi örüp sırayı tamamlayalım. Sırayı tamamladım. Bu kısımdan itibaren bir 6 sıra öreceğiz. Ön yüzde 2 ters 6 düz, arka yüzde ise 2 düz 6 ters şeklinde bir 6 sıraya tamamlayalım. Ön yüzdeyim, 6 sırayı tamamladım. Burgu sıramızı bir kez daha uyguluyoruz. Şöyle kenar kısımdaki 2 ilmeği ördüm. 3 ilmeği boşa çıkardım. Diğer üçünü aktardım şişime. Boşa çıkardığım ilmekleri sol şişe aldım ve diğerlerini de aktarıp düz örüyorum. Aradaki 2 tersi ördüm. 3 ilmeği boşa çıkardım. Tekrar sol şişe aldım. Diğer üçünü de aktarıyorum ve düz örüyorum. Bu sırayı tamamlayalım. İkinci burgu sırasını da tamamladım. Örgü kısmının son aşamasına geçiyoruz. O da bu kısımdaki haroşa. Tüm ilmeklerimizi haroşa örmeye başlıyoruz. Ben düzden ördüğüm için şimdi ilk çizgi ön yüzde oluşacak. Şöyle bakın. 2 çizgiyi tamamlayalım. Sonrasında ilmeklerini kapatmaya başlayalım. 2 haroşa çizgisini tamamladım. İlmeklerimi kapatmaya başlıyorum. İlk ilmeğimi yine örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Bir öncekinin üzerinden atlatarak kapatıyorum. Çok sıkı veya çok gevşek olmayacak şekilde ilmeklerimizi kapatalım. İlmekleri kapattım. Şimdi tığ ile patiğin birleştirmesini yapacağız. Ön yüzden ikiye katlıyorum. Kenar kısım burası. Buradan şişimi geçirdim. İlmeği alıyorum ve bu kısımdan geçiriyorum. Bir zincir ile sabitlemesini yaptım. Sırada şöyle haroşa kısmın kenarları var. Bunları birlikte ördüm. Buradaki püf nokta, yapacağımız mesafe boyunca tığdaki ilmeği uzatmak. Şöyle hemen ben dibinden bir kez daha sabitlemesini yapacağım. Bu kısmın ve tığdaki ilmekten geçireceğim. Kenar kısma geçtim. Karşılıklı kenardaki ilmeklerden tığımı geçirip ilmeği alıyorum. Tığdaki ilmekten geçiriyorum. Tırtıklı kısma geçtim. Haroşa kenarlara. Şöyle onları da karşılıklı alıyorum. Birleştirmeye devam ediyorum. Şöyle şu kısma kadar burayı tamamlayalım. Patiğin taban kısmına geçtim. Burada da şöyle ilmek attığımız kısım var.
Karşılıklı bu kısımlardan geçireceğim. Bu arada şöyle ipimi de gizliyor olacağım. Karşı tarafı da geçirdim. Şöyle benim gibi yapabilirsiniz bu kısımda. Araya ipi atıyorum. Gizlemek istediğim. Biraz daha aynı işlemi tekrarlayacağım. Birkaç ilmekte. Sonrasında ipimi keseceğim. Sanırım yeterli bu kadar. Şöyle ipimi çekeyim. Bu kısmı tamamlıyorum. Bitirdim. İpimi sıkıladım ve kestim. Şimdi şöyle aralardan fazla olan ipliğimi alıp gizliyorum. Patiğimiz tamamlandı. Şöyle bakalım. Bakın taban kısmı çok hoş birleşti. Bu kısımlar da aynı şekilde. Şöyle elimizle bir formunu verelim. Bağcık kısmına geçelim. Bağcık için tığıma sabitledim. İlmeği, hatta bir zincir daha çekiyorum. 2 santim kadar ilmeği uzatıyorum. Doladım. Son yapmış olduğum zincir yuvasına battım. 1 doladım, 2 doladım, 3 bir kez daha doluyorum, 4 kere dolayarak ördüm ve son kalan ilmeğim haricinde hepsini birlikte ördüm. Ardından kalan 2 ilmeği birlikte ördüm. Şöyle bir iyice sıkıladım. Bir tomurcuk elde ettik. Devamında çekiyoruz. Çok sıkı veya gevşek olmayacak şekilde. Şöyle 50 santim uzunluğunda zincirimi çektim. Bu tığ numarası ile bu kadar yeterli oluyor. Tığ numaram gördüğünüz gibi 3. Şimdi başlangıçta yaptığımız tomurcuktan bir tane daha yapıyoruz. İlk önce omuz zincirini çektim. Ardından tığdaki ilmeğimi ayarladım. 4 kere dolayarak öreceğim. 1 2 3 4. Şöyle bir ilmek kala hepsini ördüm. Sonra da 2 ilmeği ördüm. İyice sıkılayalım bu kısımda. İpimi kesiyorum. Bu kısım önemli. Şöyle iyice iplerimizi her iki uçta çekelim, bir açılma olmasın. Şöyle azıcık bırakarak her ikisini de kesiyorum. Bağcığımızı geçirmeye başlayalım. Şimdi bazen benim gibi denk gelmeyebilir ajur kısmı. Buradan çıkıp buradan girip tekrar buradan çıkacağım ve buradan gireceğim. Bu şekilde iç tarafta kalmış olacak. Bunda nasıl yapabiliriz denk düşürmek için? Şöyle ben en arkada tam hizasında bir boşluk oluşturuyorum. Bu şekilde
İsterseniz önceden de ayarlayabilirsiniz denk getirmek için. Ben unutmuşum. Şimdi diğer patiye bakınca aklıma geldi son anda. Şimdi buradan devam edelim geçirmeye. Bağcığı geçirip bağladım. Bakın çok hoş bir patik elde ettik. Vakit ayırıp benimle birlikte bu güzel modeli denediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı, yorum kısmına da yorum yazmayı unutmayın lütfen. Düşüncelerinizi merak ediyorum. Hangi ilde yaşıyorsunuz? Beni hangi ülkeden, nereden izliyorsunuz? Yazarsanız da ayrıca mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşene dek sevgiyle kalın.